Merhaba, bugün size oval taban anlatımı yapacağım. Anlattığım taban üzerine isterseniz anlatacağım bu çantayı yapabilirsiniz ya da farklı modelleri yapabilirsiniz. Mantığını oturttuktan sonra kolayca yapabileceğiniz bir taban anlatımı. Burada bu çantayı anlatabilmek için hazırladığım bir oval taban var. Size pamuk makrome ile daha küçük bir ebatta anlatımını yapacağım. Taban için öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Anlatabilmek için pamuk makrome kullanıyorum ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. Burada kendi çantamda ipim kalın 4 milim kullandım. Burada sarma bir ip kullanıyorum. Gramaj halinde aldığım. Onda da 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Yine diğer videolarda gösterdiğim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alarak tutuyorsunuz. Sonrasında siz ördükçe ipiniz gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Tığla giriyorum. Bir zincir çekip ilk zinciri sıkılıyorum. Sonrasında sadece anlatım yapacağım için 20 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi siz hangi ölçüde örmek istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Zincirleri çok sıkmıyorum. 2, 3, 20 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir çektim. Şurada da tekrar göstermek istiyorum. Burada da 35 tane zincir çekmiştim. Bu benim çantamın boyunu etkiler. Sonrasında artırmalarla boyumuz iyice yanlardan uzamış oluyor. 20 tane zinciri gevşek gevşek çektim. Burada zincirin böyle V gibi görünen kanatları var. Burasını kullanmıyoruz. Arka kısa çizgilerini kullanıyoruz. Eğer ben buradan taban yapmaya başlasaydım arada bir boşluk olacaktı karşı tarafa geçtiğim zaman. Ben onu istemiyorum. O yüzden arka çizgilerini kullanıyoruz. Zinciri döndürdüm. Arkasına böyle kısa çizgiler var. Onları kullanacağız. 20. zinciri bırakıyorum. 19'uncunun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Girdim. 2 tane tığın üzerine ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane sık iğne yaptım. Birinciye işaretleyiciyi takıyorum. Bu kırmızı benim başlangıç noktam. Aynı zincirin arka çizgisine ikinci sık iğne yaptım ve aynı çizginin içine üçüncü sık iğne yaptım. Ve üçüncüye de bir tane işaretleyici takıyorum. Zincirimi istediğim kadar çektim. Bir önceki zincirin arka kanadına 3 tane sık iğne yaptım. Birincisine ve üçüncüsüne de işaretleyiciyi taktım. Geçen anlattığım dikdörtgen tabanda da aynısını yapmıştık biliyorsunuz. Yanlardan 2 tane artırmayla devam etmiştik. Burada tek fark 3 tane artırma noktamız olacak. Ovalleşmesi için orta noktada da artırmalar yapacağız. En başta 3 tane sık iğne yaptım. Sonrasında buradaki son sık iğneye kadar hepsine tek batıyorum. Arka çizgisinin hepsine tek batıyorum. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başlangıçta aynı zincire 3 tane sık iğne yaptım. Birinciye ve üçüncüye işaretleyiciyi taktım. Tek batarak devam ettim. Burada kalan son zincirime de aynı işlemi uyguluyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinciye ve üçüncüye işaretleyiciyi takıyorum. Birinciye taktım. Aynı yere ikinci sık iğne, aynı yere üçüncü sık iğne yapıyorum. Ve işaretleyiciyi takıyorum. Yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi tek batarak devam ediyoruz. Tek battığımız sık iğnelerin dibine batarak devam ediyoruz. Arada ipimi de yürütüyorum, gizliyorum. Tek battığım sık iğnelere karşılıklı batarak devam ediyorum.
Burada ilk başladığım kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Burada önemli olan burada ne yapıyorsak burada da aynısını yapmak ve tek battığımız noktaların eşit olması. Benim bu tarafta da 17 tane sık iğnem var. Karşıda da 17 tane sık iğnem var. İlk sıralarda bunları kontrol ederseniz sonrasında da yanlışlık yapmayacaksınızdır. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Artık bu 3 tane sık iğnenin her birinin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Aşağıda 3 tane olan sık iğne noktası, yukarıda 6 tane olmuş olacak. Kırmızı işaretleyiciyi çıkarıyorum. Bura benim artık bir üst sıraya başlangıç noktam. O yüzden kırmızıyı unutmayalım. Her bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. İşaretleyiciyi taktım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinciye geldim. Aynı sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaptım. Burada işaretleyiciyi çıkardım. 2 tane sık iğne yaptım. Aşağıda 3 tane sık iğnem vardı bir zincirin içinde. Yukarıda her birine 2 tane batarak 6 tane sık iğne noktası yapmış oldum. Yine tek batarak buradaki işaretleyiciye kadar devam ediyorum. Arada değişen bir şey yok. Sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine işaretleyicinin olduğu yere kadar geldik. Ne yapıyorduk? Bu tarafta ne yapıyorsak aynısını bu tarafta yapıyoruz. 3 tane sık iğnem var. Her birinin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani her bir sık iğneye çift batıyorum. Bir, ilkine işaretleyiciyi taktım ve 2. İkincisine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki işaretleyicinin olduğu yere de 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneye de işaretleyicimi takıyorum. Bu tarafta olduğu gibi burada da 6 tane sık iğnem var. Aralarda değişen hiçbir şey yok. Sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar tek batarak devam ettim. Bu kırmızı işaretleyici benim hem sıra sonum hem de bir üst sıraya başlangıç noktam. Siz de buraya farklı renk bir işaretleyici takın ya da ip bağlayın. Ona göre devam edebilirsiniz. Şimdi sıra sonundayız. Şapka anlatımında birinci bölümde yaptığım gibi, yuvarlak tabanda yaptığım gibi çiftlerimizi yaptık. Bir üst sırada bir tek bir çift, sonra iki tek bir çift, sonra üç tek bir çift. Çift noktalarımız değişmiyor. 3 tane artış noktamız var. Sadece aradaki tek noktalarımız birer birer artacak. Dikdörtgen taban anlatımında da yapmıştım. 2 noktadan artırma yapıyorduk. Burada fazladan 3. bir noktadan artırma yapıyoruz ki burada çantamız, tabanımız ovalleşebilsin. Şimdi işaretleyiciyi çıkardım. Artık 2 tane battık. Bir üst sırada bir tek bir çift yapacağız. Dediğim gibi yuvarlak tavanda yaptığımız gibi. Burada tekle başlıyorsam burada çiftle bitiyorum. Burada çiftle başlıyorsam burada tekle bitiyorum. Burada bir tek bir çiftle başlıyorum. Çiftin ilkine teki yaptım. İşaretleyiciyi taktım. İkincisine çift batıyorum. Yani aynı sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir tek, bir sonrasına 2 tane batıyorum. Yani çift batıyorum. Sonrasında bir tek ve çiftle bitiriyorum. Tekle başlamıştım. İşaretleyicinin olduğu yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ikinciye işaretleyicimi takıyorum. Aşağıda ilk başta aynı zincirin içine 3 tane sık iğne yaptık. Sonrasında her birine 2 tane sık iğne yaparak 6'ya çıkardık. Artık burada da bir tek bir çift yapıyoruz. Dediğim gibi yuvarlak taban gibi aynı mantığı bir tek bir çift yapıyoruz. İlk sık iğneye tek yaptım, ikincisine çift yaptım. Tek, çift, tek, çift olarak devam ediyoruz. Tekle başladım, çiftle bitiriyorum. Arada değişen yine hiçbir şey yok. Burada işaretleyicinin olduğu yere kadar
tek batarak devam ediyorum. Yine işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Burada ne yapıyorsam burada da aynısını yapıyorum. Böyle çiftimiz var. Çiftin ilkine tek yapıyorum ve işaretleyiciyi takıyorum. Bu sıra bir tek bir çift sıramız. İkincisine aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift. Tekle başlamıştım, çiftle bitiriyorum. Çiftin ikincisine işaretleyici takıyorum. Yine arada teklerimi örerek kırmızı işaretleyicimin olduğu yere kadar, yani hem sıra sonum hem de bir üst noktaya başlayacağım yere kadar devam ediyorum. Tek örerek sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada bir tek bir çift yapmıştık. Bir üst sırada bir çift iki tek yapıyoruz. Tek ördüğüm sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Ve çiftin ilkine işaretleyiciyi taktım. Tekle başlamıştık bir alt sırada, ona çift yapıyoruz. Eğer ben burada 2 tek bir çiftle başlasaydım çiftlerim üst üste gelecekti. Çiftlerin üst üste gelmesi demek köşelenmeler olması demek. Köşelenmeleri istemiyoruz. Düzgün bir oval taban olmasını istiyoruz ya da yuvarlak taban olmasını istiyoruz. O yüzden çiftler üst üste gelmemeli. Bir çift iki tek yapıyoruz. Sırayla çiftimi yaptım. Şimdi bir, iki tane tek yaptım. Bir sonrakine çift yapıyorum. Sonra sırasıyla iki tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Sırasıyla iki tek yapıyorum. İşaretleyicime yine taktım. Gördüğünüz gibi çiftle başlamıştık, tekle bitiriyoruz. Nasıl yuvarlak tabanda da çiftle başladıysak sıra sonunda tamamlıyorduk. Yine onun gibi çiftle başladım ve tekle bitirdim. İşaretleyicinin olduğu yere kadar tek örmeye devam ediyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde anlatacağım. İşaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Aynı işlemi burada devam ediyoruz. Burada tek örmüştük. Ona çift batıyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. İşaretleyiciyi taktım. Aynı yere ikinci sık iğne yapıyorum. Bu sıra bir çift iki tek sırası. Sırasıyla iki tek yapıyorum. Bir sonrakine aynı yere iki tane batıyorum. Sırasıyla bir, iki tane tek ördüm ve sonrasında bir tane çift yapıyorum. Bir çift iki tek, bir çift iki tek, bir çift ve iki tek. İkinci tek işaretleyicinin olduğu yere denk geliyor. Ve ikinciye işaretleyicimi takıyorum. Gördüğünüz gibi burası bizim hem sıra sonumuz hem bir üst sıra başlangıç yerimiz. Aşağıda bir tek bir çift yapmıştık. Yukarıda bir çift iki tek yaptık. Çiftleri üst üste denk getirmedik. Arada kırmızı işaretleyicinin olduğu yere kadar tek örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Artık bir üst sıraya çıkacağız. Kaç sıra ördüğümüzde şuradan görebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örmüşüz. Şimdi 5. sıraya, yani artık teklerimizi üçleyeceğimiz sıraya geçiyoruz. Bakın burada çiftle başlamıştık. Ben burada bir çifte 3 tekle başlasam çiftlerim üst üste gelecek. O zaman ne yapmalıyım? 3 tek bir çiftle başlamalıyım. Birinci tekimi yaptım.
işaretleyiciyi taktım. Sırasıyla ikinci tek ve üçüncü tek. Sonrasında bir çift yapıyorum. Çünkü burası 3 tek bir çift sırası. Çiftten sonra 3 tane tek örüyorum. Ve sonrasında bir tane çift örüyorum. Arada 3 tane tek örüyorum. Ve işaretleyicinin olduğu yere bir tane çift örüyorum. Çiftin ikincisine de işaretleyicimi takıyorum. Ne demiştim? Yuvarlak tavanda olduğu gibi tekle başladıysak çiftle, çiftle başladıysak tekle bitiyoruz. Burada 3 tekle başlamıştık, çiftle bitirdik. Arada tekler örerek devam ediyorum. İşaretleyiciye geldim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Ne yapmıştık? 3 tek bir çiftle başlamıştık ki çiftler üst üste gelmesin. Sırasıyla 3 tane tek yapıyorum. Birinciyi yaptım. İşaretleyici taktım. Sonrasında 2 ve 3. 3 tane tekim yaptım. Bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum. Sırasıyla 3 tane sık iğne ve sonrasında bir tane çift. 3 tek, 1 çift. 3 tekimi yaptım. Yine işaretleyicinin olduğu yere çiftimi yapıyorum. Çift yaptım ve ikincisine işaretleyiciyi taktım. Yeni başlıyorsanız sonrasında sadece bu işaretleyiciyi kullanacaksınız. Bunları kullanmadan yapmaya devam edeceksiniz. Gözünüz artık alışacak. Burada ne yaptıysanız aynısını bu tarafta da yapabileceksiniz. Sırasıyla tek batarak bu sıramı da bitiriyorum. Yine sıra sonuna geldim. Bir üst sıraya çıkacağım. Altta 3 tek bir çift yapmıştık. Bu sefer bir çift 4 tek yapıyoruz. Çiftin ilkini yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere. İkincisini de yapıyorum. Bir çift 4 tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Çiftleri tekle geçtim. Sonrasında bir tane çift yapıyorum. Bu sırada çiftle başladım. Arada 4 tane tek yaptım. Aşağıdaki çiftleri tekle geçmiş oldum. Bir çift 4 tek, bir çift ve sırasıyla 4 tek. 4 tek yaptım. Bir sonrasına bir tane çift yaptım. Sırasıyla 4 tane tekimi yapıyorum. Dördüncü tekin içine işaretleyicimi taktım. Çiftle başlamıştık. 4 tekle bitiriyoruz. Sırasıyla tek batıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyiciyi çıkardım. Ne yapmıştık? Burada bir çift 4 tek yapmıştık. Yine aynı bir çiftle başlıyorum. Çiftin ilkini yaptım. İşaretleyici taktım. Ve aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir çift 4 tek sırasıyla 4 tane tek yapıyorum. Bu 4 teki yaparken de bir alt sıradaki çifti teklerle geçmiş oluyorum. Yani çiftlerim üst üste denk gelmemiş oluyor. 4 tekten sonra bir çift yapıyorum. Sırasıyla 4 tane tek batarak devam ediyorum. 3 ve 4. Bir sonrakine çift batıyorum ve sırasıyla 4 tane tek yapıyorum. Dördüncü tekim işaretleyicinin olduğu yere denk geliyor.
Sırasıyla tek batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. 4 tek bir çift yaptık. Bu sırada artık 5 tane teke çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çiftle başlamışız. Bu sırada tekle devam ediyoruz. Yani 5 tek bir çift yapıyoruz. İlk tekimi yaptım. Sırasıyla 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tek yaptıktan sonra bir sonrakine çift batıyorum. Sırasıyla 5 tane tek yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir sonrakine çift batıyorum. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada işaretleyicinin olduğu yere çift denk gelmeli çünkü tekle başlamıştık. Çiftimi yapıyorum. Şapka anlatımını yaparken sıkça yapmıştık bu sıra tamamlamaları. Aynı yuvarlak tavandaki gibi. Sırasıyla tek örerek devam ediyorum. Diğer tarafta da aynı artırmayı yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Aynı artırmayı burada da yapıyoruz. Çift gördüm, o yüzden tekle başlıyorum. Birinci tekimi yaptım. Alt sırada çiftle başlamışız. Bu sırada tekle başlıyoruz. Birinci tek, ikinci tek, 3, 4 ve 5. Sonra bir tane çift yapıyorum. Çiftten sonra sırasıyla 5 tane tek yapıyorum. 5 tane tekimi yaptım. Sonrasında bir tane çift yapıyorum. 5 tek, bir çift yapıyorum. 5 tane tekimi yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere çiftimi yapıyorum. Çiftin ikincisine de işaretleyici taktım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Böylece sıra sonuna kadar gelmiş oldum. 7. sıramızda yaptık ve 5 tek bir çiftte bitirmiş olduk bu sırayı da. Ben burada da kağıt ipte de 5 tek bir çiftle bitirdim. Çünkü bu çantayı yapmak istiyorum, sonrasında size bunu anlatacağım. Kendi kullandığım bir çanta. Bunun büyük boy, plaj boy çantasında yapmıştım. Burada 35 zincirle başladım. 7 sıra sonunda 5 tek bir çiftin sonunda 106 tane sık iğne sayısına ulaşmış oldum. Eğer benimle aynı çantayı yapacaksanız 35 zincirle başlıyorsunuz. 7 sıra artırıyorsunuz. 5 tek bir çifte bitirmiş oluyorsunuz. Ve sıra sonunda 106 tane sık iğneniz olmuş oluyor. Eğer siz daha büyük boyutlarda yapmak istiyorsanız bu arada ilk çektiğimiz zincir sayısını artırabilirsiniz. Sonrasında zaten artırmalarla birlikte bizim çantamızın boyu da genişliği de uzayacak. Siz derinliği daha fazla olsun istiyorsanız, iç hacmi daha fazla olsun istiyorsanız artırmalarla devam edeceksiniz. Burada bir alt sırada 5 tek yapmıştık. Demek ki bir üst sırada çiftle devam edeceğiz. Tek çift, tek çift, altta tek görüyorsam bir üst sırada çiftle başlayacağım. Çift görüyorsam tekle başlayacağım. İstediğiniz sıra sayısı kadar artırabilirsiniz. Özellikle yeni başlıyorsanız ve bu çantanın boyutu size uygunsa benim dediğim ölçülere göre örmeye çalışın. Çünkü sayıları da veriyorum. Ona göre kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ve artık bu taban üzerine, oval taban üzerine artık çantamızı yükseltmeye başlayacağız.
Oval tabanın mantığı böyle. Dikdörtgen taban anlatımında yapmıştım. Şapka anlatırken yuvarlak taban anlatımında yapmıştım. Zaten yuvarlak taban anlatımına mantığı benziyor. O yüzden çok rahatlıkla yapabileceğiniz, üstüne istediğiniz modelleri yapabileceğiniz bir taban. Yeni başlıyorsanız özellikle örüp sökmekten çekinmeyin. Mantığını oturtana kadar örüp sökebilirsiniz. Farklı teknikler var. Herkesin örüş şekli farklı, anlatım şekli farklı. Hangisi kendinize uyuyorsa ona göre örebilirsiniz. İlk başta başlarken normal tek batıp sonrasında tamamlayanlar var. Benim gibi başta 3 zincir çekip bir sık iğne içine devam edenler var. Ben sonrasında tamamlamayı ilk başta beceremedim. Dedim ki aynı mantığa geliyor. Başta 3 tane başlasam da değişen bir şey yok. Sonrasında siz de kendi kendinize kolay gelen yöntemi bulacaksınız ve devam edeceksiniz. Her şeyi olduğu gibi, olduğu haliyle almak zorunda değilsiniz. Kendinize nasıl kolay geliyorsa öyle devam edebilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda artık çantamızın yükselme kısmıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.